Rölyef, heykel ve yapıtlarının çoğu taş değil mermerdendir. Çünkü mermer ocaklarına sahip olan ilk dönem Roma kentidir. Yaptıkları kusursuz eserlerin ham maddesi bu mermer ocaklarından çıkarılmıştır. Bu kadar kusursuz eser bırakmalarının nedeni heykelcilikte öğrenci yetiştiren bir sanat merkezi konumunda olmasındandır. Bu nedenle en iyi heykeltıraşlar bu kentteydi. Çok eski bir Roma kenti olan Afrodisias antik kentinden bahsediyorum. Ege bölgesinde bulunan bu antik kent düz bir alandadır. Bu nedenle burayı gezmek oldukça kolaydır. Heykeltıraşların yetiştiği bir kent olmasından dolayı günümüze kadar zarar görmemiş rölyefler ve heykeller çıkarılmıştır. Şu renkli kısım bu kentin merkezi konumundaydı. Tiyatro alanı, 30.000 kişilik stadyumu ve bazı yapıtlar hala sapasağlamdır. Az önce de bahsettiğim gibi eserlerin çoğu mermerdendir. Çıkardıkları mermerler kente 2 ila 4 kilometre mesafede bulunmaktadır. Sarı renkli daireyle görünen alan mermer ocaklarının olduğu yerdir. Aydın ili sınırları içerisindedir. Fakat siz bakmayın bu konumuna, Denizli'ye daha yakındır. Aydın otobüs terminalinden 105 kilometre, Denizli otobüs terminalindense 80 kilometredir. Denizli'nin Tavas ilçesinden gidilmektedir. 2020 yılı Temmuz ayında ziyaret etmiştim. Havalar sıcak olunca asfalt yolun zifti erimiş. Yol yapım çalışması var. Evet, ulaşım biraz sıkıntılı fakat bu yıl içinde yol çalışması bitecektir. Videoda da izlediğiniz gibi yol boyunca çalışma yok. Yer yer bazı yerlerinde var. Arkadaşlar, sağ taraf otopark. Normalde özel araçlar oraya park edilmek zorundaymış. Oradan kilometre bile olmayan uzaklıktaki Afrodisias'a traktörle götürüyorlarmış. Ziyaretçilerin traktörle götürülmesi ücretsiz. Ama özel araçların park edildiği bu otopark ücretli. Şaka gibi değil mi? Afrodisias yolun solunda kalıyor. Bize bu gezimizde doğrudan Afrodisias'a gidebilirsiniz. Orada otopark var dediler. Koronadan dolayıdır belki ama gişe yakınına kadar arabamızla gittik. Bakın, bu yolun ortasındaki levhada kesinlikle özel araçla girilmez yazıyor. Muhtemelen koronadan dolayı bu uygulamayı kaldırdılar. Tabi bu da bize yaradı. Aslında antik kent girişinin dibinde zaten büyük bir otopark varmış, bakın. Sanırım ekstra ikinci bir ücret alabilmek için ana yol yanındaki otoparka zorunlu araç park ettiriyorlar. Burası antik kent girişi, vezne bölümü. Bura bir bilgilendirme notu koymuşlar. Pandemi döneminde her pazartesi müzenin kapalı olduğu yazıyor. Arkadaşlar, kredi kartı geçiyor ve 18 yaş altına da ücretsiz. Müze kart 60 TL ama normali giriş 30 TL. Müze kart alırsanız bir yıl boyunca istediğiniz kadar Türkiye'deki müzeleri gezebiliyorsunuz ücretsiz olarak. 60 TL vermeye değer. Ben de müze kartı satın aldım. Hemen girişinden itibaren buralardan çıkarılan yapıtlar böyle buralara sıralanmış vaziyette. Lahitleri görüyorsunuz. Lahit üzerine yapılan rölyef sanatıyla yapılmış kabartma resimleri görüyorsunuz. Hatta bakın, şu lahit mermerden yapılmış. Burada heykeltıraşların yetiştiği belli oluyor. Bakın, kusursuz resimleri gördünüz mü? Evet, büyük bir alanı var diyorsunuz. Sağ taraf müze arkadaşlar. Sol tarafa da bu mevkiden çıkarılan eserleri sıralamışlar. Kabartma resimlerdeki zarifliğe bakın arkadaşlar. Şu sol kısımdaki resimleri tek tek göstereyim. Gerçekten resimler ne kadar net. Yani bu kabartma usulüyle yapılan resimler. Yalnız bu antik kentteki kabartma resimlerde çıplak resimlerde mevcut. Biliyorsunuz buna nü sanatı diyorlar. O zamanlar çıplak gezmek acaba ayıp değil miydi? Buranın sadece bir tane kafeteryası var. Arkadaşlar, daha önce de söylemiştim, sağ taraf müze. Solda bakın, ileride ahşap ev var. İleride de rölyef sanatıyla yapılmış kabartma resimler var.
Bu ahşap ev tamamen yani daha önce burada bir Geyre'de bir köy varmış. Oradan kalma bu ahşap ev. Bakın eski hali bu ahşap evin bu. Restore edilmiş. Buradaki köy ne olmuş diye sorarsanız arkeolojik araştırmalar için başka bir yere taşınmış. Biraz önce ok işaretiyle göstermiş olduğum rölyef dediğim karşı taraf bu arkadaşlar. Görüyorsunuz mermer üzerine yapılmış. Çok detaylı yapılmış. Yani böyle kabaca geçilmemiş. Ben öyle bir antik kent görmüştüm. Kabartma resimler çok kabaca bir işçilikle yapılmış. Ama bunlar görüyorsunuz. Yani kesinlikle burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle. Bu sol tarafta tapınak ve tiyatroya giden bir yol var. Tiyatro alanını görüyorsunuz. Çok detaylı çekim yapmadım. Size tanıtmak amacıyla bazı yerlerini sadece çekmiştim. Şimdi de müzeye giriyoruz. Burada parmak ucu kadar olan heykeller görüyorsunuz. Başına mızrak ucu saplanmış halde ölmüş olan bir kişiyi çıkardıkları gibi aynen bu şekilde müzeye koymuşlar. Resimde gördüğünüz sağ taraf yeşil daireyle gösterdiğim yere hiç gidemedim. Çünkü burası saat 7'de kapanıyormuş. Ama müze 5'te kapanıyormuş. Bu antik kenti bir günde anca gezebilirsiniz. Buradaki eserlerden bazılarını evet fotoğraf olarak koydum. Fakat burada daha görülecek pek çok eser var arkadaşlar. Gerçekten mermerden çok fazla eser var. Eğer ki Ege sahilinde değilseniz Denizli-Muğla yolunda bulunan Tavas ilçesinden buraya ulaşmak daha kolay. Yalnız arkadaşlar ilkbahar ve sonbahar aylarını ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü hava çok sıcak oluyor. Gerçekten sıcakta gezmek çok zor oluyor. Ha şunu da söyleyeyim. Bu antik kentin henüz %20'si kazılmış durumda. Yani daha çıkarılacak çok fazla eser var. Zaten kazılar da hala devam ediyor. Şimdilik hoşça kalın.